Bir anneye belki de en çok heyecan veren o anı hatırlayın. Oğlunuz size "Anne, evleneceğim" dediğinde ilk ne hissettiniz? Bir an mutluluk, bir an heyecan. Belki de içinizde küçücük bir endişe. Acaba beni sever mi? İlk görüşmede ne konuşacağım? Yanlış bir şey söyler miyim? Bu sorular her annenin o ilk görüşme öncesi yaşadığı çok doğal duygulardır. Çünkü biliyorsunuz ki o ilk buluşma gelecekteki ilişkinizin temelini atar. Yanlış bir söz, yanlış bir tavır ve yıllarca sürecek bir mesafe oluşturabilir. Ama doğru bir yaklaşımla o ilk görüşme harika bir başlangıçta olabilir. Birçok anne o günün ardından "Keşke bazı şeyleri farklı söyleseydim" der. Peki siz o hataları yapmadan nasıl ilerleyebilirsiniz? Bugün sizinle, gelininizle ilk görüşmede dikkat etmeniz gereken 6 altın kuralı paylaşacağım. Bu kurallar, ilişkilerinde başarılı olmuş yüzlerce kayınvalide gelin deneyiminden süzülmüştür. Ve özellikle 3. kural, birçok annenin "keşke bunu o gün bilseydim" dediği kritik nokta. Çünkü o kural, gelinin size güvenip güvenmeyeceğini belirleyen en önemli andır. Peki siz, oğlunuzun seçtiği kızla ilk kez karşılaştığınızda ne yapardınız? Doğru adımları biliyor musunuz? Hadi birlikte keşfedelim. 1. madde. İlk 5 dakika sadece dinleyin, konuşmayın. İlk kural çok basit ama çok güçlü. İlk 5 dakika sadece dinleyin. Biliyorum, bu size garip gelebilir. Ama ben de kendimi tanıtmam gerekmiyor mu diye düşünebilirsiniz. Hayır. İlk dakikalar gelinin sizi tanıması için değil, sizin gelini rahat ettirmeniz için var. Çünkü o kız o anda sizden çok daha gergin. Belki gecelerce sizinle karşılaşacağı ilk anı düşündü ve uyuyamadı. Belki giyeceği kıyafeti 10 kez değiştirdi. Belki "Acaba beğenir mi beni?" diye düşünüp durdu. Ve ilk karşılaştığınız anda onun heyecanını azaltmak sizin elinizde. Sevim Hanım'ı anlatayım size. Emekli hemşire Sevim Hanım o sabah çok heyecanlıydı. Oğlu Kaan, üniversiteden arkadaşı Eda ile evlenmeye karar vermişti. Ve ilk görüşme günü gelmişti. Evi temizledi, yemekler yaptı, en güzel elbisesini giydi. Ve kafasında binlerce şey vardı. Ona ailemi anlatmalıyım, Kaan'ın çocukluğunu anlatmalıyım, ne kadar iyi bir anne olduğumu göstermeliyim. Kapı çaldığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Eda girdiğinde Sevim Hanım hemen konuşmaya başladı. "Hoş geldin kızım. Ben Kaan'ın annesi Sevim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Biliyor musun, Kaan çocukken çok yaramazdı ama çok da akıllıydı. Ben hemşireydim, çok çalışırdım ama ona her zaman..." Ve 5 dakika boyunca durmadan konuştu. Eda oturdu, gülümsedi, dinledi. Ama içten içe biraz bunalmış hissetti. Çünkü kendini ifade etme fırsatı bulamadı. Sadece dinleyici olarak kaldı. Eve döndüğünde Kaan'a dedi: "Annen çok konuşkan galiba. Sana konuşma fırsatı veriyor mu?" Peki Sevim Hanım neyi yanlış yaptı ve ne yapmalıydı? Kapıyı açtığında şunu demeliydi: "Hoş geldin Eda. Çok mutlu oldum tanıştığımıza. Buyur kızım, rahatına bak. Nasılsın? Yolculuk yorucu geçti mi?" Ve Eda'nın konuşmasını, konuşarak üstündeki heyecanı atmasını beklemeliydi. Ona kendini ve oğlunu ilk etapta anlatmayıp kıza fırsat vermeliydi. Bir süre geçtikten sonra "Kaan ile nerede tanıştınız? Annem baban nasıl?" gibi sorularla kızı dinlemeliydi. Çünkü dinlemek saygının en güzel göstergesidir. Ve o ilk 5 dakika gelinin "Bu kadın beni dinliyor, bana değer veriyor" hissini yaşamasını sağlamalıydı. Düşünün, siz ilk kez kayınvalidenizle tanıştığınızda konuşma fırsatı bulamamış olsaydınız nasıl hissederdiniz? Rahat olur muydunuz? İlk 5 dakika sessizce dinleyin. Sorular sorun ama cevaplarını gerçekten dinleyin. Ara vermeyin, sözünü kesmeyin. Çünkü o 5 dakika gelinin size güvenip güvenmeyeceğini belirler. 2. madde. Kendinizden ve geçmişinizden fazla bahsetmeyin. Biliyorum, oğlunuzun hikayelerini anlatmak istersiniz.
Bak, onu ben böyle büyüttüm demek istersiniz. Ailenizin değerlerini aktarmak istersiniz. Ama ilk görüşme sizin özgeçmişinizi sunma zamanı değil. O gün gelini tanıma günüdür. Nazan Hanım'ın hikayesini anlatayım. 8 yaşındaki Nazan Hanım, Bursa'da yaşayan emekli bir öğretmendi. Oğlu Mert, iş yerinden tanıştığı Selin'le evlenmeye karar vermişti. İlk görüşme günü Nazan Hanım çok hazırlıklıydı. Ailelerinin Bursa'da köklü bir geçmişi vardı. Babası ünlü bir tüccardı. Annesi şehrin saygın kadınlarındandı. Selin geldiğinde Nazan Hanım hemen konuşmaya başladı. "Kızım, bizim ailemiz Bursa'da çok köklü bir aile. Babam zamanında şehrin en büyük kumaş tüccarıydı. Bu evde nice düğünler oldu, nice misafirler ağırladık. Ben öğretmenlik yaptım, 35 yıl. Onlarca öğrencim var, hepsi beni arar. Mert'i de çok iyi bir şekilde yetiştirdim, hep ders çalıştırdım." Ve yarım saat boyunca kendi hayatını, ailesini, geçmişini anlattı. Selin kibarca dinledi ama içinden şunu düşündü. Sanki ben iş başvurusuna geldim gibi. Bana Mert'i sevip sevmediğimi sormadı bile. Mert, Selin'i evine bırakırken Selin şöyle dedi. "Ailen çok köklü ve annen çok başarılı bir kadınmış. Ama sanki beni tanımaya pek çalışmadı." Peki Nazan Hanım ne yapmalıydı? Elbette ailesinden bahsedebilirdi ama kısaca ve Selin'e odaklanarak. "Selin, Mert senin çok başarılı bir mimar olduğunu söyledi. Bu mesleği nasıl seçtin? Ailenle aran nasıl? Onları tanımayı çok isterim. Sen ve Mert birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ortak hobileriniz var mı?" Bu sorular gelinin kendini değerli hissetmesini sağlar. Çünkü merak edildiğini, önemsendiğini hisseder. Unutmayın, ilk görüşme sizin ne kadar iyi bir anne olduğunuzu kanıtlama zamanı değil. O gün gelinin kim olduğunu öğrenme zamanıdır. Zamanla sizi zaten tanıyacak. Kendinizden bahsedin ama kısaca. Geçmişinizi anlatın ama fazla detaya girmeyin. Çünkü o gün spot ışığı sizde değil, gelinde olmalı. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bize daha fazla insana ulaşma gücü veriyor. 3. madde. Eleştiri, tavsiye ve karşılaştırma yapmayın. 3. kural, belki de en kritik olan, eleştiri, tavsiye ve karşılaştırma yapmayın. Bu birçok kayınvalide-gelin ilişkisinin ilk günden bozulmasının en büyük sebebidir. Çünkü ilk görüşmede yapılan bir eleştiri yıllarca unutulmaz. Sizlere Gonca Hanım'ın acı deneyimini anlatayım. 67 yaşındaki Gonca Hanım, İzmir'de yaşayan emekli bir muhasebeciydi. Oğlu Burak, üniversite aşkı Aslı ile evlenmeye karar vermişti. İlk görüşme günü Aslı eve geldi. Gonca Hanım onu kapıda karşıladı ve içeri buyur etti. Aslı çok şık giyinmişti ama biraz fazla makyaj yapmıştı. Gonca Hanım içinden biraz gösterişli olmuş diye düşündü ama sesini çıkarmadı. Sohbet başladı. Aslı, Burak'la nasıl tanıştıklarını anlattı. Sonra, "Ben grafik tasarımcıyım, evden çalışıyorum, serbest çalışıyorum," dedi. Gonca Hanım hemen atladı. "Serbest mi? Yani düzenli bir işin yok mu? Evlilik ciddi bir şey kızım, düzenli gelir önemli." Aslı o an dondu kaldı. Yüzü kızardı. "Yani, evet ama iyi kazanıyorum," dedi. Gonca Hanım devam etti. "Burak'ın babası da serbest çalışıyordu. Biz çok zorlandık. Umarım sen daha dikkatlisin. Bir de çocuk olunca..." Aslı o andan itibaren gerginleşti. Artık rahat konuşamıyordu. Ve günün sonunda Burak'a şunu söyledi. "Annem beni beğenmedi. İlk günden eleştirdi." Burak annesiyle konuştuğunda Gonca Hanım şaşırdı. "Ben sadece tavsiye verdim," dedi. Ama iş işten geçmişti. Aslı artık Gonca Hanım'a mesafeli durmaya başladı. Peki Gonca Hanım ne yapmalıydı? Aslı serbest çalışıyorum dediğinde şöyle demeliydi. "Ne güzel, grafik tasarım çok yaratıcı bir iş. Neler yapıyorsun?" ve dinlemeliydi. Sorular sorarak merak ettiğini göstermeliydi ama eleştiri yapmamalıydı. Düşünün,
Siz bir işe başvurduğunuzda karşınızdaki kişi ilk cümlede "Bu iş senin için zor olabilir" dese nasıl hissederdiniz? İlk görüşmede yapılan bir eleştiri gelinin size olan güvenini sarsabilir ve o güvensizlik yıllarca sürebilir. Aynı şekilde karşılaştırmada yapmamalısınız. Burak'ın ablası evlendiğinde çok erken çocuk yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Komşunun gelini çok iyi yemek yapar. Sen de yapar mısın? Bu tür karşılaştırmalar gelini yetersiz hissettirir. İlk görüşme, gelini olduğu gibi kabul etme günüdür. Eleştiri değil, merak, tavsiye değil, destek, karşılaştırma değil, değer vermek gerekir. 4. madde. Ortak noktalar arayın, bağlantı kurmaya çalışın. İlk görüşme, gelini sorgulamak için değil, onunla bağ kurmak içindir. Ve o bağ, ortak noktalarla kurulur. Nermin Hanım'ın güzel hikayesini anlatayım. 65 yaşındaki Nermin Hanım, Ankara'da yaşayan emekli bir memurdu. Oğlu Emre, iş yerinden tanıştığı Defne ile evlenmeye karar vermişti. İlk görüşme günü Defne biraz gergin geldi. Ama Nermin Hanım onu çok sıcak karşıladı. Sohbet başladı. Defne, mimarlık okuduğunu ve tarihi yapıları restore etmeyi sevdiğini anlattı. Nermin Hanım'ın gözleri parladı. "Tarihi yapılar mı? Ben de gençken tarihi romanlar okumayı çok severdim. Hatta Sultanahmet'i gezmeyi çok severim." Defne heyecanlandı. "Ben de. Hatta geçen ay Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu inceledim." Nermin Hanım gülümsedi. "Vay be, anlatır mısın?" Ve yarım saat boyunca tarihi yapılar hakkında konuştular. Kahve içtiler, fotoğraflar gösterdiler, planlar yaptılar. Defne eve dönerken Emre'ye dedi: "Annen harika bir kadın. Sanki yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim." İşte bu, bağlantı kurmak demektir. Ortak noktalar bulmak için sorular sorun. Ne okumayı seversin? Boş zamanlarında ne yaparsın? Hangi yemekleri seversin? Ve cevaplarında kendinizle ortak olan bir şey bulun. Belki ikiniz de çiçek yetiştirmeyi seversiniz. Belki aynı dizileri izliyorsunuzdur. Belki ikiniz de yürüyüş yapmayı seversiniz. Ve işte o ortak noktadan bağlantı kurun. Çünkü ortak noktalar yabancıları arkadaş yapar. Ve siz gelininizle arkadaş olmalısınız. Rakip değil. Siz gelininizle ilk görüşmenizde ortak nokta buldunuz mu? Neydi? Yorumlara yazın. Belki başka annelere de fikir verir. 5. madde. Sen değil, biz deyin. Aile olduğunuzu hissettirin. Bu küçük değişiklik gelinin kendini aile içinde hissetmesini sağlar. Çünkü o ilk görüşmede gelin kendini dışarıdan gelen biri gibi hissedebilir. Ve sizin göreviniz ona "sen bizdensin" hissini vermektir. Hülya Hanım'ın hikayesi buna güzel bir örnek. 69 yaşındaki Hülya Hanım, Antalya'da yaşayan emekli bir eczacıydı. Oğlu Onur, tatilde tanıştığı Melisa ile evlenmeye karar vermişti. İlk görüşme günü Melisa çok çekingen geldi. Çünkü Onur'un ailesi büyük ve kalabalık bir aileydi. Melisa ise tek çocuktu ve sessiz bir aileden geliyordu. Hülya Hanım onu içeri aldı. Sohbet başladı. "Melisa, aileniz çok kalabalıkmış. Ben biraz ürktüm açıkçası," dedi. Hülya Hanım gülümsedi ve şunu söyledi: "Evet, biz kalabalık bir aileyiz. Ama biliyorsun, artık sen de bizim ailemizin bir parçasısın. Seninle birlikte daha da büyüyeceğiz." Melisa o anda rahatladı. Artık kendini kabul görmüş hissediyordu. Hülya Hanım elini tuttu. "Tabii ki, Onur seni seçti. Demek ki sen bizim ailemize aitsin. Bundan sonra biz hep birlikte bir aileyiz." İşte "biz" kelimesinin gücü budur. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Yerine "biz düğünü nasıl planlayalım? Senin ailen ne düşünüyor?" Yerine "bizim aileler nasıl tanışsın?" Bu küçük kelime değişiklikleri gelinin kendini yalnız değil, bir ailenin parçası gibi hissetmesini sağlar. Çünkü evlilik iki kişinin birleşmesi değil, iki ailenin birleşmesidir. Ve o birleşme ilk görüşmede "biz" kelimesiyle başlar. 6. madde. Veda ederken bir sonraki buluşmayı planlamayın.
Altıncı ve son kural. Veda ederken bir sonraki buluşmayı planlamayın. Bunu duyduğunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Ama ben onu yeniden görmek istiyorum. Neden plan yapmayayım diyebilirsiniz. Bu çok normaldir. Ancak ilk görüşme henüz bitmedi. Gelin eve gidecek, düşünecek, oğlunuzla konuşacak ve o zaman karar verecek. Bu kadınla tekrar görüşmek ister miyim? Eğer siz hemen gelecek hafta yemeğe gelin derseniz ona baskı yapmış olursunuz. Filiz Hanım'ın deneyimini anlatayım. Filiz Hanım o günü uzun zamandır bekliyordu. Oğlu Cem, iş arkadaşı Elif'le evlenmeye karar vermişti. İlk görüşme çok güzel geçti. Filiz Hanım Elif'i çok sevdi, Elif de kendini rahat hissetti. Veda ederken Filiz Hanım heyecanlandı ve dedi, "Elif, gelecek cumartesi bizde yemeğe gel. Hem aileni de getir, tanışalım. Sonra bir hafta sonra düğün alışverişine çıkalım. Sonra..." Elif gülümsedi ama içten içe biraz bunaldı. "Tamam, bakarız," dedi. Eve döndüğünde Cem'e şöyle dedi. "Annen çok hevesli ama ben biraz daha yavaş gitmek istiyorum." Peki Filiz Hanım ne yapmalıydı? Veda ederken şunu demeliydi. "Elif, bugün seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Umarım sen de keyifli vakit geçirmişsindir. Ne zaman tekrar görüşmek istersen bana haber ver. Kapımız sana her zaman açık." Ve biraz beklemeyi bilmeliydi. Eğer Elif tekrar gelmek isterse zaten gelir. Ama baskı yapmadan, doğal şekilde. Çünkü ilişki zorlamayla değil, istekle kurulur. İlk görüşme güzel geçtiyse gelin zaten tekrar gelmek ister. Ama siz baskı yaparsanız o istek zorlamaya dönüşür. Ve zorlama hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki yaratmaz. Bugün sizinle paylaştığım 6 altın kuralı tekrar özetleyelim. 1. kural. İlk 5 dakika sadece dinleyin. Konuşma fırsatını ona verin. 2. kural. Kendinizden ve geçmişten fazla bahsetmeyin. O gün gelin hakkındadır. 3. kural. Eleştiri, tavsiye ve karşılaştırma yapmayın. Kabul edin, yargılamayın. 4. kural. Ortak noktalar arayın. Bağ ortak ilgilerle kurulur. 5. kural. Sen değil, biz deyin. Aile olduğunuzu hissettirin. 6. kural. Veda ederken bir sonraki buluşmayı planlamayın. Doğal gelişsin. Bu kuralları uyguladığınızda ne olur biliyor musunuz? Gelin, o ilk görüşmeden mutlu ayrılır. Eve döndüğünde oğlunuza, "Annen harika bir kadın," der. Ve gelecekteki yıllarda sizinle samimi, sıcak, güvenli bir ilişki kurar. Çünkü ilk izlenim bir günü belirlemez. Bazen bir ömrün tonunu belirler. Unutmayın, o ilk görüşme gelini sorgulamak için değil, onu tanımak içindir. Kendinizi kanıtlamak için değil, ona güven vermek içindir. Onu test etmek için değil, ona sevgi göstermek içindir. Ve doğru adımlarla o ilk görüşme yıllar sürecek güzel bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlara ilk görüşmenizin nasıl geçtiğini yazın. Belki tecrübeleriniz başka annelere de yardımcı olur. Ve kanala abone olarak hiçbir videomuzu kaçırmayın. Çünkü burada yaşlılıkta mutlu ve huzurlu olmanın yollarını birlikte keşfediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.